Programımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi uzmanı, operatör doktor İsra Aljorani. İsra Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi kadınların en büyük problemlerinden bir tanesi memede kitle. Evet. Meme kanseri de çok sık, her 8 kadından birinde görülüyor. Fakat bu kitleler çoğunlukla kanser mi hep endişesiyle kadınlar yaşıyorlar. Bu iyi huylu meme hastalıkları nelerdir? Risk faktörleri nelerdir? Biraz bundan bir başlayış yapalım. Konuşalım. Şimdi doğru dediniz. Her kitlede aslında kanser değil. Bu çok yanlış bilinen kadınların arasında böyle elle gelen herhangi bir kitleyi hemen bir endişe içinde oluyor. Aslında süt kanallarında ve süt bezlerinden çoğu zamanlarda oradaki hücre proliferasyona bağlı yani çoğalmasına bağlı veya süt kanallarından tıkanmasına bağlı gelişen bir sürü problemleri olabilir. Kistler oluşma ihtimalleri var ya da küçük kitleler fibroadenom gibi veya iltihaplanma, mastit, granulomatöz mastit bir sürü aslında iyi huylu meme hastalıkları var. O hastalıkları çoğu sadece takip edilmesi gereken bir hastalıkları ve ilerli zamanlarda kanser dönüşme ihtimalleri az veya hiç yok gibi onları detaylı konuşabiliriz. Risk faktörleri aslında çok böyle bilinen bir şu faktör işte meme huylu hastalıkları artırıyor vesaire yok. Ama mesela obezite iyi huylu meme hastalıkları azaltmak gösteriyor baktığımız kadınların arasında. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda da iyi huylu meme hastalıkları gelişme ihtimalleri de daha az oluyor diğer kadınlara göre ama hormon replasman tedavi yani bazı kadın hastalıkları sıkıntılardan dolayı hormon tedavi veriliyor yüksek dozlarda. Bunları hücre çoğalmasına ve hücre değişmesine bağlı kitleler veya kistler oluşma ihtimalleri oluyor. Ayrıca ailede meme kanser olan hastalarda da iyi huylu kitleler gelişme ihtimalleri diğer hastalara göre daha fazla oluyor. Hocam bu iyi huylu kitlelerin kansere dönüşme ihtimalleri az da olsa var dediniz. Bunu biraz açabilir miyiz? Yani bu lezyonlar ne kadar dönüşebilir, hangi risk faktörleriyle dönüşebilir? Bir de bunun takibi nasıl alabiliriz? Şimdi oradaki hangi lezyon var önemli aslında. Mesela fibroadenom dediğimiz kitleler çok küçük kitleler. Onları normalde 1,5 santimin altında kalıyor ve daha büyük bir kitleye dönüşmüyor. Bunları kanser dönme ihtimalleri sıfır. Ama bu kitleler aynı zamanda farklı tümörlerle aynı klinik olarak muayene bulguları, işte elle gelen kitleler, görüntüleme olarak bulgular verebiliyor. Farklı sadece daha hızlı büyüme gösterdiği için daha çok tetkik edilmesi gereken ve bazı zamanlarda fibroadenom değil, farklı filoidi tümörü saptanabilir. Kistlere gelecek olursak, kistleri de çok farklı kistler var. Çoğu zamanlarda kadınlarda aslında var olan kistler basit kistler. Bunları kanser dönüşme ihtimali sıfır. Hiç kanserleşmez. Ama bazı kistler, kompleks dediğimiz kistler yani içeri oradaki var olan lezyonun içeri solid yani katı hücreler var veya farklı diferansiyel oluyor. Görüntüleme yaptığımız zaman kontrastlama tutulumu farklı bir şekilde şüphelendirdiği zaman bunlar da mutlaka farklı olarak takip edilmesi ve farklı olarak tetkik edilmesi. Çünkü bunları kanser olma ihtimalleri var veya ilerli zamanlarda kanser dönüşme ihtimalleri oluyor. Diğer lezyonlarda süt kanallarından çoğalma nedeniyle yani o iyi huylu hastalıkları şöyle olarak bir sınıflandırıyoruz. Hücre çoğalması nedeniyle oluşturan ve hücre değişme nedeniyle oluşan. Hücre değişme nedeniyle oluşan o iyi huylu kitleler bunları ileri zamanlarda meme kanser riskini artırabiliyor. Bunun için bunları daha yakın takiple tutmamız gerekiyor. Ama erken zamanlarda o kitleyi çıkartılması veya ameliyat edilmesi gereken bir durum yok. Peki ne zaman biyopsi kararı veriyorsunuz? Yani bunları şimdi elle muayeneyle mi yoksa bir ultrasoundla mı, mamografiyle mi teşhis ediyorsunuz ve hangisine biyopsi, hangisini takip kararı alıyorsunuz?
Tabii herhangi bir kadında yeni bir lezyon saptandığı zaman ister kitle olsun ister kist olsun onun görüntülemesi de bizim için muayeneye kadar önemli. Görüntülemesinde eğer herhangi bir şüphe oluşturan bir lezyon varsa bizde de görüntülemeye baktığımız zaman biraz sınıflandırma oluyor. Bu da oradaki lezyonu ne kadar iyi huylu olduğunu ya da şüpheli olduğunu bize bir yol gösteriyor aslında. Oradaki görüntüleme sonucuna göre ve yeni lezyon oluşumuna göre yakın takip alabiliyoruz veya biyopsiyi yönlendirebiliyoruz. Yani biraz 3 olan hastalarda ailede meme kanser uykusu var, lezyon yeni gelişmiş, hızlı bir şekilde büyüyor. Mutlaka bunlara biyopsi öneriyoruz. Ama diğer kadın herhangi bir aile uykusu yok, risk faktörü hiç yok, kitleyi çok küçük, görüntüleme olarak da biraz düşük olmasını bunları sadece yakın takiple izlenebilir. Ama o kadınlarda mutlaka erken zamanla 3 ila 6 ay takip edilmesi 2 sene boyunca sonrasında herhangi bir değişme yoksa veya o kitlelerde herhangi bir büyüme göstermediği zamanlarda herhangi bir biyopsi veya bir müdahale yapmamız gerek yok. Peki hocam bu takip sırasında ilaçla mı tedavi altına alıyorsunuz yoksa cerrahi işlemler mi uygulanıyor bu lezyonlara? İyi huylu meme hastalıkları aslında şöyle bir ilaç daha etkin vesaire söyleyebileceğimiz bir şey yok. Yani onlar çoğu zamanlarda aslında ya elle gelen kitle şeklinde veya ağrı şeklinde geliyorlar. Onun için sadece semptomatik yani rahatlatıcı ilaçlar işte ağrı kesici vesaire öneriyoruz ve takip öneriyoruz. Ancak büyüme gösterdiği zaman veya şüphelendiğimiz zamanlarda o zaman ameliyata gidiyoruz. Ama çoğu zamanlarda oradaki var olan kitlelerde yıllık takiple yeterli oluyor. Yani büyümesini engelleyecek ilaçlar yok diyoruz yok. değil mi? Evet. Zaten iyi huylu olmasını büyümeyecek hızlı bir şekilde anlamına geliyor. Ama eğer hızlı bir büyüme olursa buna daha çok bize kansere yönelik şüphelendiriyor. O zaman cerrahi müdahale yapıyoruz. Yapılabiliyor. Bir de memede yine hani kitle diyebileceğimiz ama bir enfeksiyonla oluşmuş problemler var. Bunlar eğer hani meme dokusunda apse olabilir ya da süt bezi kanallarından gelişen mastit diyebileceğimiz süt verme döneminde olan ya da süt verme döneminde olmayan problemler. Mastit sadece emziren kadınlarda mı olur? Mastit olduğunda nasıl endişe ederiz veya neyle karşılaşır kişi? Mastit şey anlamına geliyor, meme dokularda bir iltihap. O iltihabı eşlik eden bir bakteriyel enfeksiyon olabilir, olmayabilir. Emziren kadınlarda daha sık görülüyor. Süt kanallarının tıkanmasına bağlı veya meme ucunda çatlak oluşmasına bağlı, bebek ağzından bakteriye, meme ve süt kanalına bulaşmasına bağlı bir enfeksiyon oluşabilir. Hastalara çoğu zamanlarda ağrı, kızarıklık ve ateş şikayetiyle geliyor. Bunu fizik muayenesiyle mastit olduğunu anlaşılabiliyor ve onunla ek olarak bir mutlaka ultrason da istiyoruz. Ultrasonda orada bir apse oluşup oluşmamasını için değerlendirme yapıyoruz hastalara. Apse oluştuğu zamanlarda drenaj sağlıyoruz. Apse oluşmadığı zamanlarda sadece sıcak kompresyonlarda süt kanallarından oradaki var olan tıkanması giderilmesini sağlayır. Masaj ve antibiyotik tedavi ağrı kesiciyle takip edilir. Sadece emziren kadınlarda olmuyor. Peridüktal mastit dediğimiz bir mastit oluşumu aslında emzirmeyen kadınlarda oluyor. Ve yapılan son çalışmalarda daha çok sigara kullanan hastalarda aslında oluşma ihtimalleri oluyor. Sigara içmesine bağlı ya dokuya hipoksi oluşuyor, oksijeni azalıyor veya oradaki süt kanallarından sigara içerisinde var olan toksinlere bağlı bir hücre değişimi oluyor ve süt kanallarında bir tıkanma oluşuyor. O tıkanmasına bağlı oradaki nekroza giden dokularda iltihap oluşturuyor. Ve hasta yine aynı şekilde kızarıklık, meme ağrısı, bazı zamanlarda enfeksiyon eşlik edebilir. O zaman hasta ateşle şikayeti gelebilir. Çoğu zamanlarda bu şikayetler 24 ile 48 saat civarında kendinden geçebilir. Geçmediği müddetçe mutlaka o zaman bizim müdahale etmemiz gerekiyor. Ayrıca üçüncü ve en çok aslında kadınlarda endişelen mastit türlü granülomatoz mastit. Granülomatoz mastit kitle şeklinde oluşuyor. Ciltte ülser şeklinde, yara şeklinde oluşuyor. Ve çoğu zamanlarda tek taraflı ama bazı zamanlarda her iki tarafta oluşturuyor. Kadın bunu görür görmez acaba kanser miyim diye hemen bir endişe oluyor.
Granülomatoz mastit aslında tamamen iltihaplanmaya bağlı oluşan ve dediğimiz gibi yine enfeksiyon eşlik edebilir ama daha karışık bir hale geliyor. Onun sebebi tam olarak hala bilinmiyor tıpta ama otoimmün olduğunu daha çok teorik destekliyor bu hastalıklarda. Strese bağlı oluşan ilk olarak biliniyor ve o hastalık yakın takip edilmesi ve uzun süre tedavi edilmesi gereken cerrahi müdahale gerektirmez ama biyopsi mutlaka gerektir bu hastalıkta. Bir kanser olup olmadığını anlamak için granülomatoz mastit saptandığı zamanlarda onların tedavisi nonsteroid analjesiklerle takip edebiliyoruz. Sonuç almadığımız müddetçe steroidle müdahale ediyoruz veya bazı zamanlarda metotreksatle girebiliyoruz. Enfeksiyon oluştuğu halde o zaman drenaj ancak cerrahi bir işlem yapılabilir ama herhangi bir enfeksiyon oluşmadığı zamanlarda oradaki kitleye çıkartılması gerek yok. Bu hastalık maalesef tekrarlanma olasılığı çok yüksek. Bunun için kadınlar da aslında çok korkuyorlar. Ben acaba kanser miyim? Çünkü bu hastalık geçmiyor. Aslında kanser değil ve hiç kanserleşme ihtimali yok. Sadece kronik bir inflamasyon oluşuyor meme dokularında. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için. Biz Hocam teşekkür aslında ederiz. kendi kendimize yaptığımız muayene en büyük önlemdir değil mi hocam? Aynen Burada da öyle. farkındalık olması Aynen. açısından tekrar Aynen öyle. hatırlatalım. Çok önemli. Ayda bir kez en azından kendi kendimizi muayene edeceğiz Evet, diyoruz. aynen Teşekkür öyle. ederiz hocam. Biz teşekkür verdiğiniz ederim. Çok sağ olun. Bugünkü program konuğumuz genel cerrahi uzmanı operatör doktor İsra Al-Jorani idi. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.